Arkadaşlar günaydın. Saat 8'e geliyor. Ben de 7 gibi falan işte kalktım. Sabah erken saatlerde çok gelenler oldu. Sabaha karşı 4.30-5 sularında. Hatta biri geldi bir kornaya bastı. Saat sabahın 5'i. Ondan sonra bir daha doğru düzgün uyuyamadım zaten. Sürekli camdan oltaları izledim. En son saat 7 gibi ben de kalktım artık. Çayımı koydum. Çay suyu kaynıyor. Önce bir çayımı içeyim. Sonra yem hazırlayacağım. Oltaları çekeceğim. Çok uzak da değil. Kısa mesafe. Zaten göl bitmiş anasını satayım. Çok uzaklara da çalışmaya gerek yok. Kısa mesafe bir yemleme yapacağım. Oltalarımı dağıtacağım. Ondan sonra bugün yine böyle oltaları izleyerek geçireceğiz. İnşallah bol balıklı güzel bir gün olur. Saat 8.30. Güneş tepeye yavaş yavaş çıkıyor ama daha sabah şu saatlerinde bile inanılmaz sıcak var. Yani güneş hakikaten yakıyor, kavuruyor diyebilirim. 10 dakika oltaların başında hemen böyle bir yem tak bilmem işte takımı çevir falan. En fazla 10 dakika uğraştım ama hakikaten şu sabah şu saatlerinde bile güneşin altında durulmuyor. Öğlen herhalde çok daha sıcak olacak yani kavrulacağız. Ne anlama geliyor? Bu ülkede çalışanlar da emekliler de artık sadece yoksul değil, açlık sınırında yaşıyor. Bu tablo artık vatandaşa ayağını yorganına göre uzat demekle geçiştirilemeyecek kadar derin. Mutfakta et yok, çocuklar beslenme çantasına meyve koyamıyor. Emekli ay sonunu değil hafta başını nasıl çıkaracağını kara kara düşünüyor ama hala bazıları refah büyüyor masalı anlatıyor, anlatmaya devam ediyor. O zaman sormak gerekiyor. Refah büyüyorsa neden vatandaş küçülüyor? Bu ülkede insanlar artık geçim değil hayatta kalma savaşı veriyor. Birilerinin refahı büyüyor, evet. Yalnızlar çünkü Onlar memnun. zaten edeceğiz. Tabii ekonomideki gidişat düzelecek mi? İşte ekonomi yönetimine bizleri yönetenlere kulak verirsek hep pembe tablolar çizilmeye devam ediyor. Ama en başta belki de o meydanlardan yükselen 19 Mart'tan bu yana daha da tonu artan hak, hukuk, adalet sesini duymamamız gerekiyor. Böyle bir arayışın olmaması gerekiyor ülkede ya da çıkıp da neredeyse 2 haftada bir Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir açıklamasını yapma gereği duymuyor olması lazım. Kimi denize girdi, kimi ağaç altında gününü geçirdi. Türkiye günlerdir sıcak havanın etkisi altında. Termometreler Siirt Kurtalan'da rekor kırarak 49 dereceyi gösterdi. Mardin ve Şırnak'ta ise sıcaklık 48 derece ölçüldü. 48 derece. Uzmanların gelecek hafta için uyarıları var. Pazardan itibaren yine aşırı bir sıcak var. Pazar, pazartesi ve salı İstanbul'da rüzgar hafifliyor ve sıcaklık yine bazı ilçelerde 40-41'e kadar hatta 42'ye kadar Burası da 40 derece yükselecek. bugün. Antalya'da şu anda sıcaklık rekoru kırıldı Temmuz ayı için. Rekoru 45 derece. Bu yazın en aşırı sıcaklarını Ege, en bunaltan sıcaklarını pazar, pazartesi ve salı yaşayacak. Marmara ve Ege genelinde bugün ve yarın rüzgar hem kuru hem de kuvvetli esiyor. Hamleleri 50-55 kilometreyi bulacak. O yüzden bu 2 gün orman yangın tehlikesi çok daha yüksek boyutta. Arkadaşlar saat 2'ye geliyor. Gerçekten kavurucu bir sıcak var 40 derecenin üstünde. Hani gölgede bile durulacak gibi değil yani. Arada esiyor ama serinletmiyor. Sıcak rüzgar esiyor. Bunaltıcı bir durum var. Gerçekten yani bu sıcakta kampa balığa bırakın gitmeyi evden bile çıkmamak lazım. Tabii aşırı sıcak olduğu için balık oynamıyor. Balık bir yerlerde yatıyor, çok gezmiyor. Şu ana kadar bir hareketlilik olmadı ama gece serinliğinde, sabaha karşı serinlikte biraz daha bir şeyler olur diye ümit ediyorum. Şu 1 litrelik sulardan sabahtan beri 5. içiyorum arkadaşlar.
5 litre su içtim sabahtan. Yarım yarım içeyim de ısınmasın. Hemen anında kaynıyor. Arkadaşlar saat 6:30 oldu. Hala tek bir vuruş dahi alamadım. Aşırı sıcak ya, gerçekten. Durulacak gibi değil. Bu da mutlaka balığı etkiliyor. Ben biraz daha işte geceden umutluyum. Gece biraz daha serinlik çökünce belki balık da yemlenmeye çıkarsa biraz belki bir şeyler olabilir ama gün içerisinde o kadar sıcak oluyor ki inanın hava kararsın da bir serinlik çöksün diye bekliyorum. Oltalarımı çektim. Şimdi tekrar göndereceğim. O boylilerin, pop-up'ların, kancalarına da şöyle yem poşetleri hazırladım. İçinde haşlanmış mısır var. Boyli ham maddesi, GLM ham maddesi var. Mısır unu var. Ve yemleme boyliler var. Bunları en azından yem hazırlamadım. Yemleme poşetiyle attım yerleri. Yemlemiş olacağım bu şekilde. Oltalarımı attım arkadaşlar. Şu en baş iki oltamda gümüş var. Üçüncü oltamda duble pop-up var. Biraz havaya kaldırdım. Ön taraf inanılmaz bataklık çünkü. Böyle bir 10 santim kadar yukarıya kaldırdım. Bunda da boylu boncuğu var. Sarı parlak boncuk. Su günden güne çekilmeye devam ediyor. Ben ilk geldiğimde tam şu kıyılardaydı. Şimdi buralarda hafif çekilmeye başladı. Suyun önü komple bataklık arkadaşlar. Yani yaklaşmak imkansız. Oltalarımı attığımda da kurşunlar zaten kapkara geliyor ve ağır geliyor. Attığım yerler de komple bataklık. Çok kötü. Balık geldiğinde nasıl çekerim bilmiyorum. Suya yaklaşmak imkansız. Hani böyle kepçeleyeyim, kepçeyi daldırayım. Balığı alayım. O biraz zor. Evet, oltalarımı attım, bekliyorum.
Arkadaşlar saat 11'e geliyor. Hiçbir hareketlilik yok ya. Hiçbir hareketlilik. En ufak bir vuruş yok. Balık hareketliliği yok. Hafta sonu olması sebebiyle kalabalık, sağımda solumda karşılarda da balıkçılar var. Onlarda da hiçbir şey yok. Maalesef balık yapmıyor. Akşam serinliğinden, gece serinliğinden biraz daha umutluydum ama hava serinlemesine rağmen balık böyle yemlenmeye, gezmeye çıkmıyor. Balık demek ki biraz stres altında. Suların hızlı çekilmesi. Yani tamamen yatağını, yuvasını bozdu balıkların. Demek ki balık biraz streste. Hiç gezmiyor balık, hiç yemlenmiyor. Bu saatten sonra yapar mı bilmiyorum ama beklemeye devam ediyorum. Arkadaşlar saat 1'e geliyor ve sessiz bekleyiş hala devam ediyor. Arada küçük balıklar atlıyor ama hareketlilik yok maalesef. 2 oltamda gümüş vardı, onları tazeledim, tekrar attım. Civciv alarmları da taktım. Artık ben yatarım. İnşallah alarmlar öterse uyanırım, kalkarım. Tabii inşallah öterse. Belli olmaz. Belki ilerleyen saatlerde sabaha karşı bir hareketlilik olabilir. Ama bugünü bitirdik. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Takipte kalın. İyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Gece saat 3.30'da böyle güzel bir vuruş oldu. Alarmın sesine kalktım. Kalktığımda zil yerdeydi. Oltanın başına gittim ama oltada bir hareketlilik yoktu. Artık çekip tekrar attım. Ondan sonra yatmaya devam ettim. Sabah da az önce işte tekrar alarm çaldı. Ama herhalde rüzgardan mı yaptı? Neden yaptı? Öyle ötüyordu. Gittim susturdum geldim. Dün umutluydum aslında. Yani gerçekten umutluydum. Gündüz aşırı sıcak olunca dedim yaparsa balık gece yapar. Yani bu sıcakta balık gezmez. Olmadı. Maalesef hareketlilik yok. Ön tarafımın da çok bataklık olması çok dezavantaj yaratıyor bana. Bilmiyorum yani bu kadar bataklık ve çamur olan bir yerde yani en etkili takımlardan üçlü saçak. Yani kurşun gömülse bile, birinci yem gömülse bile ortadaki ve en üstteki yine yukarıda kalır. Duruma göre öyle saçağa dönebilirim. Bakalım. Birazdan işte bir çay koydum, kahvaltı, oltaları en son halledeceğim. Tekrar bir elden geçireceğim duruma göre. Öyle dönebilirim, bilmiyorum. Balık da yapmıyor, o yüzden ne yapacağıma da karar veremiyorum. Yani. İlk başta geldiğimde benim kamp yapma hedef yerim burasıydı. Burada kamp yapmak istiyordum. Bu ağacın ön tarafında işte ağacın olduğu yerler falan aslında güzel çalışıyor. Ama orası doluydu. O arkadaş kalkınca da dün kanalımızı takip eden, beni tanıyan bir kardeşim sağ olsun buradan geçerken selam verdi. O geldi, o kuruldu oraya. Acaba diyorum ondan rica etsem oltalardan bir tanesini alıp oraya bıraksam mı? Çünkü benim ön taraf aşırı bataklık ya. Yani kurşunu çekerken bile gelmiyor. Yani o boşta oltayı sararken bile yani böyle bir poşete takılmış gibi ağır ağır saplanarak geliyor. O yüzden çok böyle etkili avlanamıyorum burada ya. Acaba işte diyorum arkadaşın oraya bir tane olta bıraksam mı? Bilemedim. Ön tarafım komple balçık. Aşırı bataklık. Girsen yutar yani. Beline kadar saplanırsın. Balığı almanın imkanı yok ya balık gelirse. O yüzden oltalarımı şuraya taşıyorum ama oralarda bataklık ya.
Şöyle şuraya taşıyayım bari, hiç olmazsa balık gelirse kıyıdan kepçeyle alma şansımız biraz daha yüksek. Şöyle ön tarafı göstereyim size. Bakın daha kurşun değer değmez. Yerde kaldırdığı çamuru, pisliği görüyor musunuz? Yani kurşun direkt saplanıyor ya. Gelmiyor. Aşırı bataklık. Oltaları buraya taşıyacağım. En azından balık gelirse şuradan kıyıdan biraz daha kolay alınabilir diye düşünüyorum. Evet, oltalarımı bu şekilde ayarladım. En baştakinde üçlü saçak var, parlak boncuk. Önüne mısır falan takmayacağım. Direkt zaten kararıyor. Çamur olduğu için, bataklık olduğu için. Şöyle çift renk duble pop-up. Kurşunu da şöyle 10 santim ayarladım. 10 santim havaya kalkacak. Diğerleri de aynı şekilde pembe sarı. Bu da fosforlu yeşilde turuncu. Çok bataklık. Batıyorsun direkt, yani buralarda bile gezinilemiyor. Balık geldiğinde, balık gelince ne yaparız bilmem artık. Çok yumuşak bataklık. Oltalarımı atmadan önce bir yem hazırlayayım, ondan sonra atayım. Yemleme poşeti. Bataklıkta yürümekten terliklerim yırtıldı ya. Onları tamir edeceğim. Terliksiz mümkün değil, olmaz. İyi gidiyordum da sonunu beceremedim. Biraz dinleneyim ya. Normalde güzel bir zemin bulduğunuzda şu sistemin çalışmaması mümkün değil. Ucundaki o pop-up'lar falan. Ama çok bataklık olduğu için bu yemler bile boşuna girecek muhtemelen. Ama en azından bir yerini belli eder. O pop-up'larda biraz 10 santim havaya kalkacak. Belki balığın ilgisini çeker. Belki kandırabiliriz.
Arkadaşlar saat 3'e geliyor. Hiçbir hareketlilik yok ya. Ya yemin ediyorum aşırı da sıcak. İnanılmaz sıcak ya, durulmuyor. Karşıdaki ekiplerin çoğu gitti. Bugün pazar tabii haliyle. 2 ekip kaldı. Yan taraftakiler gitti. En sonunda bir arkadaş var. Onun haricinde herkes gitti. Ben taraftakiler gitti. Durulmuyor yani. Çok aşırı sıcak var. Balık da yapmıyor. Ne olacak böyle bilmem. Bir haftalık iznim var. Eve gitsem evde ne yapacağım? Burada kalsam burada ne yapacağım? Balık da yapmıyor. Ne bileyim, arada bir sopa yatsa, bir zil çalsa, bir şeyler olsa. Hiç hareketlilik yok. Yemin ediyorum nefes alınamayacak kadar böyle bunaltıcı bir hava var yani. Sürekli su içiyorum sabahtan beri. Litre litre su tükettim ya. Şu tişörtü bile giymeden önce buzdolabına koydum serin serin giyeyim diye. Şapkayı, tişörtü şöyle buz gibi üstüme geçirdim ama 2 dakika sonra ne ki? Rüzgar esmiyor. Esse bile sıcak rüzgar esiyor. İnanın durulacak gibi değil yani. Valla ne yapacağız bilmiyorum. Yani bir açayım var, saat 3 ya. Anam ay. Valla ani hareket ettiğimde kafam dönüyor ya. Başıma Allah'tan buzdolabım var. Yemin ediyorum buzdolabı falan olmasın. Buralarda durulmaz, kalınmaz ya. Yine yarım yarım doldurayım da. Anında ısınıyor çünkü. Ay. Siz arabaları hazırlayın, ben kızı alıp geliyorum. Tamam oldu. Lütfen oraya. Koyun dibine gidiyorum. Arkadaşların yanına. Bir tane olta aldım elime. Bakalım müsaade isteyeceğim. Atılacak bir yer varsa yan tarafa, kıyılarına, köşelerine ben de bir tane olta bırakayım oraya. Hem de onlarla bir tanışayım bakalım. İlk geldiğinde geçerken sağ olsun durdu, selam verdi. Kanalımızı takip ediyor muhtemelen. Ya buralarda olta atacak maalesef yerler yok. Hep ön taraf bataklık. İlk geldiğimde de geçmek istediğim yer orasıydı ama başka bir araba vardı. Ben daha sonra diğer tarafa kuruldum işte. Sonradan boşaldım ama bu arkadaşlar geldi. Yani gelmeselerdi de sonuçta o kadar eşyayı toplayıp tekrar buraya gel, buraya yerleş. Zulüm yani, bu sıcakta gerçekten zulüm. Şimdi onların yanına gidiyorum bakalım. Hem tanışalım hem de şu oltamı oraya dikeyim. Onlar bakarak olurlar. Selamünaleyküm. Ne var ne yok? İyi abi. Oo, almışım bir tane. Bunun bir büyüğünü de aldım abi. Bir ürün de aldın. Aynen abi. Bu da aşağı yukarı bir yarım kilosu var. Aynen öyle. İyi. Daha büyüğü de limit altı mı yine? Aynen. Daha mı büyük? O da bunun bir tık büyüğü abi. Ha. Ya İyi buna- maşallah. Bizim oralarda hiç hareket yok. Buna yazık, daha önceden buraya şeye girmiş. Ha, bir kanca. İğneyi daha şimdi çıkardım. İğne mi vardı orada? Hı hı. Ha, kopartmışlar. Kopartmışlar, öyle kalmış. Neyse, sal bari ya. Sen ne yaptın abi? Ya Allah'a şükür bende hiçbir numara yok ya. Allah Allah. Vallahi hiçbir şey yok. Hadi bakalım, büyü de gel. Tebrikler, ellerine sağlık. Ya dün botu ben attım abi. Ha? Botu ben ta karşı ağaca kadar attım. Ha. Sabaha kadar hiçbir şey vurmadı abi. Sen dedin ya gece Şu falan ortadaki yapar ağacın oraya mı? diye. Aha. Oraya kadar attım abi. Botla gönderdi. İyi de yer ya. Çok güzel yer abi. Çok fazla derinlik yok. En fazla 2,5 ağaca bakılırsa. Yani. 2-2,5 metre derinlik var ama yine de ideal ya. Ama bakalım işte. Ya bataklık olmasa kuru zemin bulamıyoruz ki. Aynen Her abi. yer bataklık. Böyle kumluk, çakıllık güzel bir yer bulsak Aynen abi. işimiz olacak. Abi seni devamlı görüyorum ben abi. Bir muhabbetimiz olmadı, bak bu neymiş. Köşede de gördüm ben seni 2-3 sefer. Öyle mi? Bu girişte. Oradan da mı bir şey aramadın abi? Yok ya, orada da bir şey alamadım.
Ya baksana abi suyun durumuna artık yani isyan ediyor göl ya. Abi Emin ediyorum ne olta atacak yer kalmış ne bir şey. Kenarlar Sabah- böyle 8-10 metre bataklık suya yanaşamıyorsun. aynen sabah oradaki kağıdı koydum ben. Dün akşam botu atayım diye. Abi sabah bir kalktım 1 metre su gitmiş. Düşün yani. Bir de kene belası var yani. Orman yangınları, suların aşırı çekilmesi, kene. Ya bu sene inanılmaz olumsuzluklar var. Yani olta atacak yer bulamıyoruz artık. Şimdi neredeyse. Bursa'da yanıyormuş. Bursa, Karabük. Bursa'da 2 ayrı yerde var. Bu Karabük'te var. Ya Antalya'da var. Her yerde yangınlar var ya. Daha bunun Ağustos'u var abi. Değil mi? Çöl sıcakları, Afrika sıcakları gelecek. Benim Nasıl olacak anlamadığım bilmiyorum. öncelerden de herkes ormana gidiyordu, piknik yapıyordu, ateş yakıyordu. Her şey yapıyorlardı abi. O Ama şimdi şöyle düşün. Artık yani her taraf çöple, can kırıklıklarına bilmem nelerine. O Aynen. 1 derece, 2 derece oynaması bile çok ciddi bir sıcaklık Tabii. farkı aslında. Öyle yani 10 derece artmasına gerek yok. İnsan bile 39 dereceye dayanıyor. 1 derece koy üstüne. 40'ta komaya giriyor yani. Bak, o 1 derece bile Aynen öyle abi. ölüme sebebiyet veriyor. Sudaki balık bu sıcaklığa alışık değil. Adana'da, Urfa'da, Hatay'daki balık o iklime alışık. Buranın balığı alışık değil. 45 dereceyi gördüm bayılıyor. Evet. Alta giriyor ağacın yatıyor orada bir daha günlerce kalkmıyorsun. Yani diyeceğim bu aşırı sıcaklıklar orman yangınlarını işte tetikliyor. 1 derece 2 derece diyorsun ama o inanılmaz bir yani ya toprağa değmiyorsun ki Aynen toprak öyle bile abi. yanıyor yani. Sararmış otlar işte en ufak bir cam kırığı şişesinden o güneş ışını alması oraya böyle büyüteç etkisi yaratması belki yangına sebebiyet veriyor. Evet. Ama tabii sabotaj da var. Bilinçli çıkartılan yangınlar Var da var. var hepsi var abi. İnsan kaynaklı adam giderken sigarasını sallıyor o sararmış otlara. Aynen öyle. Oradan tutuşuyor. Oluyor abi yani. Ben- İlla oluyor da. Hep insan etkisi. Yoldan bu tarafa girdiğim zaman sigarayı yakmıyorum abi. Çok tehlikeli çünkü. Adam camdan sallıyor abi hizmetli. Kurumuş otları da şöyle. Aynen öyle. Ben buraya hep geliyorum abi. Geldiğim gün hiç balık alamıyorum bunu. Ertesi gün. Öyle mi oluyor? Bak bugün fazla yemleme de yapmadım ben. Vallahi ben hiç yemleme yapmadım. Hep yem poşeti takıp da attım. Çünkü önüm bataklık ya. Evet. Yemlesem bile çamura gömülüp kalacak. Nereden atayım? Ağacın üstten tarafı. Orada bir burun var ya abi. Oradan bir atarsan. Atayım bakalım şunu da beklesin. Zaten ben yemleme de yok. Direkt şunları atıyorum bak. Yani direkt onları atıyorsun. Boncuk. Yapıştırsa yapıştır. Ben hatta Yasin abi dedim eğer balık tutarsa dedim bugün dedim canlı yapar dedim. Ya canlı yapacağım da özellikle bu kampta story de atmayayım dedim. Canlı yayın da yapmayayım. Abi gelen giden çok oluyor. Evet. Kafa dinleyeyim dedim. Tek başıma şöyle güzel En bir güzel kamp abi. yapayım. Gelmek isteyenler oldu. Onlara da uygun dille söylemeye çalıştım. Belki alınmışlardır ama alınmasınlar. Her hafta birlikte bir yerlere kampa gideceğiz diye bir şey yok. Ben arada böyle tek başıma da kamp yapacağım. Arada çocuklarımla kamp yapacağım. Arada sevdiğim insanlarla kamp yapacağım. Her hafta herkesle Aynen. aynı anda kampa Evet. gitmek diye bir şey yok ya. Geçenki videoyu aldığında. Bayağı izlendi o. Instagram'a koydum. 30.000'den fazla izlenme almış. Teyzem Instagram'da Allah aslında Allah. çok aktif He. değilim o kadar. O bile Önceden- takip ediyormuş. Önceden diyor çok balık yakalıyorduk biz burada diyor. Şimdi yok diyor. Evet. Ayşe teyze kulakları çınlasın. Ona da selam gönderelim buradan. Ya şey kalmıyor abi. Emirdağ Yedikapı Barajı var mesela senin söylediğin gibi. Orada küçük bir havuz gibi kalmış. Ya çoğu Hiçbir yarışta şey öyle. kalmamış orada. Bir de orası çok güzel balık yapan yerdi abi. Evet. Yani şanslı göller de var. Sulama için kullanılmayan göller. Hani bir nebze tabii hiç çekilmiyor. Aynı seviyede şey oluyor da ama %10. Geriye kalan %90 göl öyle Evet. değil. Sulama için kullanılıyor. Evet. Hep çekiliyor. Nereye gitsen artık bütün göller çekilmiş. Hani sadece konu balık değil. Burada balık tutamadık. Nereye abi gideceğin yer de aynı ki. Aynen. Gideceğin yer de aynı. Aynen öyle. Şu an var ya balık tamamen stres altında. Gezmiyor, yemlenmiyor. Havalar da sıcak. Yatıyor, Evet. kalkmıyor. Balığın bütün bak şurada yatağı yuvası bozulmuş. Yarın bir gün sular çekilecek. Şu ağaç da bir yatak yuva balıklar Evet. için. Orası da bozulacak. Balık inanılmaz bir korku yaşıyor şu anda. Tedirgin halinde. Evet. Gezmiyor, yemlenmiyor, çıkmıyor. Stres altında. Şu ağaçların O olduğu yere yüzden baksana şu ne güzel dönemlerde bak. bakma yani balık tutmak biraz Tabii. zor yani sıkıntı. Ağaçların Stres olduğu altında yer ya, bak söylediğin çok gibi. güzel. Balıkların tam koyu. Şu ağaçların olduğu yer ama çekilmiş. Bizim şeydeki Emirdağ'daki o baraj da düşmüştü diyeceğim.
Bitmiş kalmamış. Yok yok, alttaki, Hangisi? alttaki komple bitmiş abi. Üstteki de az. Yani şöyle söyleyeyim sana, önüne bent yapıyorlar ya. Bentin önüne bir bent daha yapıyorlar normalde o büyük benti yapmak için. Sadece o bent kalmış. Komple bitmiş. Üst tarafta bir baraj daha var. Ya az önce dedim ya yani %10 belki hiç eksilmedi, alçalmadı. Sulama için kullanılmıyor. Besleyen pınarlar var. O göller şanslı ama %90 öyle değil abi. Çoğu yer gitti ya. Evet. Şuraya bak. Cennet Kızıldamlar. Benim yani en çok böyle huzuru buldum, keyif aldım. Abi çöle dönmüş ya. Bu dönemlerde yemyeşil kurbağa sesleri, kuş sesleri. Evet. Ya Kalmış. balık olsun olmasın keyif alıyordum Evet. ya. Şuraya bak abi çöl olmuş ya. Yani bazen bana diyorlar işte 8 gün sezon açılış kampı. Ya sezon açılmış nereye gideceksin? Aynen. Açtık. Abi 8 balık Kızıldamlar'da balık yok. Israrla Kızıldamlar'a gidiyorsun. Başka yerde şansını deneseydin ya. Hani daha fazla balık tutardın. Ulan nereye gideceksin? Orman yangınları. Evet. Ulan sular çekilmiş zaten. Deli gibi balık strese girmiş. Başka yerlere de gitsen zaten bu civarlarda gidilecek yer kalmamış. Çok uzaklara gitmek lazım. Ya millet öyle düşünüyor da yani biraz ormanlık ağaçlık olsun jandarma boş bırakmıyor. Aynen öyle. Git can kurulacaksın jandarma geliyor. Geçen hafta Kütahya'ya gittik. Dediler ya buranın bir başçavuşu var çok sıkıntılı yani direkt kaldırıyor dediler ya. Kuzgunluk'ta mı? Şeyde Kütahya'da isim vermeyeyim şimdi. He. Kütahya'daki gölde orada gelen işte sürekli şey yapan bir başçavuş varmış. Dinlemiyormuş abi. Kaldırıyormuş direkt. Yani burada konaklamak yasak. Balık tutmak serbest evet ama burada bulunmanız dahi yasak. Gittik cennet gibi böyle güzel tabiat harikası bir göl ama Evet. abi nereye gideceksin? Orman yangınlarından seni zaten kaldırıyorlar. Her taraf zaten çekilmiş. Balık stresle zaten balık yapmıyor. Oraya gitseydim, buraya gitseydim. Tamam kardeşim siz gidin dedim ya. Arkadaşı alıştırdım. O da komple takım düzdü. Her şeyine beraber abi. Komple bu sene hiç yapmadıysa belki 50 milyarlık masraf etti. La oğlum Ya yapmadın öyle bu ya. işin içine girdiğin zaman bak bizde mesela biraz da tabii benim çocukluğuma dayanır. 10 yaşındayken bizim Ertuğrul Gazi diye bir mahalle var bilirsiniz belki. Oradan Sarısu Deresi geçer. Biz de o zamanlar Esentepe'de oturuyoruz. Mesafe de bayağı var. Bisikletlere biniyoruz. Orada bir tane market vardı. Böyle sinek oltası falan satardı. Bir tane dal bulurduk. Dalı böyle dikenlerini sıyırırdık böyle. Tamam mı? Ucuna bağlardık. Gümüş tutardık ama inanılmaz keyif alırdık. Hatta sigara paketlerini toplardık o jelatinleri. Gümüşleri içine sarardık böyle folyo gibi olur ya. Ateşin içine atardık böyle baya güzel olurdu ha. Yerdik merdik öyle alıştık. Ondan sonra yavaş yavaş böyle daha iyi balık tutabileceğimiz yerlere açılmaya. Aynen. Orası tamam Ertuğrul Gazi. Derede balık başlıyor. tutuyoruz ama artık böyle daha böyle göller möller. Şimdi göle geldiğin zaman ilk başta tabii günübirlik geliyorduk. Takım teçhizat hiçbir şey yok. Şemsiyemiz bile yok. Sabah geliyorduk, akşam geliyorduk. Yok böyle olmayacak artık bir şemsiye lazım, çadır lazım. Ve o kasnaklarla olmaz artık kamış lazım. Ne bileyim geliyorsun yazın güneş altında buzluk lazım, köpük lazım, şu lazım, bu lazım falan filan diye bir giriyorsun abi o işe. Ondan sonra bir girdik 30 yıldır devam ediyoruz. Bir bakmışsın garajda olmuş malzemeyle. Sınırı yok. Aynen öyle. Ben aynen ama öyle. senin bu şemsiyeden alacağım abi. Çadırdan mı? Gazebo çadır. Çok güzel ya, çok kolay. Niyetine Kurulum kolay. giriyorum. Yaz kış kullanıyorsun abi. Yazın sadece tent olarak, şemsiye olarak. Kışın da dört tarafını kapat Aynen. abi. Soğuk iklim koşullarında falan abi içeride sobayı yakıyoruz. Evet. Dışarısı -5, içerisi 50 derece mi? Duramazsın. Aynen öyle. Böyle atletle külotla duramazsın. Sobayı yak. Fırın gibi içerisi. Dün akşam mı geldin abi? Dün mü geldin? Cuma Yok günü ben gelmiş. cuma akşamı geldim. Ya ben böyle ne bileyim hedefim bir hafta kalmaktı ama keyif alamadım ya. Yıllık izne çıktı. Fabrika kapandı işte 2 haftalık. O 2 haftalık izni bile kullanmadım dedim. Bir hafta kullanayım yani. Şimdi hiçbir planım yok. Ben 15 günü kampta geçiririm. Eski videoları görmüşsündür 15 gün. Geçen sene başka bir yere Kızıldamlar gittin şöyle abi. olsaydı da ben yemin ediyorum 15 gün kalırdım. Balık olsun olmasın. Ama şimdi bir baktım çöle dönmüş. Dedim yani Seni ben getirdiğimde nasılydı? O zamanlar güzel doluydu ya yukarıya kadar O su vardı. 2 haftalık izni kullanmadım vallahi. Bir hafta yeter dedim. Şimdi bir haftalık geldim buraya ama belki yarın gideceğim yani. Hiç yani keyif vermiyor. Balık Evet. yapmıyor. Aşırı sıcak. Duramıyorsun gündüz şurada. Evet abi. Ya abi esiyor da sıcak rüzgar esiyor ya. Bir serinleten rüzgar bile yok. Hani Evet. oh ne güzel esti dersin ya öyle bir şey de yok. Şu yüzüne fön makinesi tutuyorlar sanki. Ya durulmuyor gündüz. Gerçekten durulmuyor. Bak şimdi salıdan sonra mı pazartesiden sonra mı daha da artıyormuş Artacak sıcaklıklar. evet. Ne yapacağız burada abi? Balık yok.
Zaten perişan olduk. Aynı yerde misin? Karşıda mısın? Yok, Geride mi? o bizim sezon açtığımız yer vardı ya seninle. Ha. Onun biraz daha sağ tarafındayım çünkü o bizim sezon açtığımız yerde su kalmamış. Biraz daha sağa, anaya doğru geldim ama ön taraf komple bataklık. Ya aşırı sıcak var, balık yapmıyor. 3 gündür buradayım. Ben bir şey söyleyeyim sana. O deniz kenarına gidilecek dibine, ağaç dibine. Evden klimadan arabaya biniyor klima. Vallahi billahi var ya. Bilmiyorum sen nasıl duruyorsun. İyi kalacaksın mı, takılacaksın mı? Vallahi ne bileyim abi, bir haftalık iznim var. Ya eve gitsem evde ne yapacağım, burada kalsam burada ne yapacağım? Yemin ediyorum kafayı yedim ya. Ama güzel bir kızdı yani. Senin hayvanlığın yani. Salih Özgerçek aynen yarın 41 derece. Ya 41 derece ise hissedilen 45 derece. Yemin ediyorum var ya, burada çorba gibi oluyorsun ya bu sıcakta. Böyle yani nefes alamaz duruma geliyorsun. O kadar bunaltıcı bir hava. Haliyle balığı da etkiliyor. Balık böyle yani o sıcakta, ki buranın balığı o kadar sıcak bir iklime de alışık değil. Böyle 42-45'leri gördüğünde yani balık yatıyor bir yere, çıkmıyor abi. Ne dolaşıyor, ne geziyor, ne yemleniyor. Yani çok büyük sıkıntı. Gece olursa olur diyorum. Dün işte bayağı bir ümitliydim. En azından serinlik çöktüğünde gece, sabaha karşı bir tane vuruş aldım, öyle kaldı. Göl 98'de yapıldı bu baraj. Biz de yaklaşık 2002'den beri geliyoruz buralara. Yani tabii göl kuruldu. 4 sene sonra biz başladık buraya gelip gitmeye. 2002'den bugüne 23 senedir gelip gidiyorum ben bu baraja. Ben ömrü hayatım boyunca bu kadar çekildiğini hiç görmedim. Bazı yerler zaten sırf kara olmuş. Hiç görmediğimiz ağaçlar ortaya çıkmış. O benim sürekli kamp yaptığım, sezon açtığım yer şu yan taraf aslında. Onun biraz daha bu tarafına geldim çünkü orada su kalmamış. Bir kayıtlar aldım, inanamazsınız. Geçtiğimiz yıllarla o suyun dolu olduğu kamp yaptığım zamanlarla şimdiki zamanını kıyaslayarak bir video çekip sizle paylaşmayı düşünüyorum. Gerçekten gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız yani. İzzet Eren abi, sıcak balık olması falan eyvallah da insanı asıl endişelendiren bundan sonrası. Bu gidişat içini karartıyor balıkçının. Aynen öyle işte. Yani ilerleyen haftalarda, aylarda nasıl olacak bilmiyorum. Belki çoğu yer artık yasaklanacak. Bak, balık tutmaya gidecek yer bulamayacağız. Yani artık o kadar hassas dönemden geçiyoruz ki sıcaklıklar daha da artacak. Allah korusun işte, orman yangınları da daha artarsa artık çoğu yer yasaklanacak yani. Bırakın kamp yapmayı, oltadacak yer bulamayacağız. Sular zaten çok hızlı bir şekilde çekiliyor. Balık strese giriyor. Balığın yatağı, yuvası, düzeni hepsi bozulmuş. Balık çok daha ürkek, çok daha korkak. Yeme bakmıyor, yemlenmiyor. Bütün dengelerin alt üst olduğu bir sezon yaşıyoruz yani. Bakalım ilerleyen aylarda ne olacak? Vişneli Carmela, yarın balığa niyetim vardı. Seni görünce vazgeçtim galiba. Vallahi gitme. İlk yayında da söyledim. Bırakın böyle kampa, balığa gitmeyi. Evden çıkılacak bir zaman değil yani. Oltaların takıldığı ağaçlar imha edilebilir. Yok, ben ona karşıyım. Burada bir sürü mesela ağaç çıkmış. Bazen böyle bizim geçen teyzeoğlu da vardı burada. Hemen yarım gün kaldılar, gittiler. Aslında dedi böyle bir testere motoru getireceğim dedi. Şurada dedi hazır ağaçlar çıkmış, kesi vereceksin dedi. Dedim o dokuyu bozarsın sen o zaman. O balığın yatağını, yuvasını bozarsın. Tamam bugün böyle de seneye sular yükselecek. O balığın yatağı, yuvasıydı orası. Oraya gelecek. Sen zaten balığı oradan tutuyorsun. Ama orada bir tane ağaç kalmazsa hepsini kesip temizledim zannedersen oraya balık bir daha girmez. Ta gidersin Bent'in oralarda balık avlarsın. Dolayısıyla o dokuyu bozmamak lazım. Ağaç tabii ki olacak ama ağacın sağına soluna atacaksın yani. Üstüne de atma. Yani her balıkçı suyun altını belki bilmez ama bir atar, burası takılıyor der, oltaları yan tarafa taşır, yan taraftan atar. Bunu yapacağız ama o ağacı kesmemek lazım. Kuru bile olsa, hiçbir şeye faydası olmasa da aslında su altında yaşayan canlılar için
orası ayrı bir şeyi var yani. O ağacın önemi var. Trofe peşindeyiz. Bu sezon çok fazla kamp ile kendimizi yormamak gerekiyor. İyi analiz edip bu zevk ile yaptığımız hobi bize eziyet olmamalı. Su ve yangın olayı gerçekten can sıkıcı bir süreç oldu. Aynen öyle yani bu kampta dedim ya ben her seferinde balık benim için ikinci plandır. Ben huzur ararım. Keyif almam lazım. Ki benim çoğu kamplarımda öyledir. Hep böyle keyifli, huzurlu, kafa dinlerim yani. Balık olur olmaz. Olursa da zaten harika olur ama bu kampta ilk defa böyle keyif almadım. Bir kere yani o cennet dediğim yer çöl olmuş abi. Bir manzara yok, bir doğa yok, hiçbir şey yok. Aşırı sıcaklar var, balık yok. Yani balık anlamında da keyifsiz, kamp anlamında da keyifsiz bir 3 günlük kamp oldu benim için. Lukayt, baba senin kampları çok seviyoruz. Show TV gibi izliyoruz baba demiş. Teşekkürler, çok sağ ol. İzzet Eren abi bir yıl boyunca bu zamanları bekliyoruz. Hem de her gün sayarak gitmemek olur mu? Balık tutmak önemli değil. Olta suyla buluşsun sabaha kadar bakar stres atarım. Evet ama bak bakalım o olta atacak göl kalmış mı şimdi? O stresi nerede atacaksın? En sevdiğin gölü düşün yani su kalmadığını düşün. Karşıdan karşıya yürüdüğünü, o kamp yaptığın yerlerin artık böyle kara parçası olduğunu düşün. Nereye bakıp da keyif alacaksın? Çöl gibi olmuş ya. Kızıldamlar bildiğiniz çöl. Çöle dönmüş yani. Abi su olsa sazan sıcak havayı sever diye biliyorum. Bence asıl sıkıntı su olmaması. Yanlış mı biliyorum? Yani yanlış derken şöyle. Sazan sıcak havayı sever diye bir şey yok. Her bölgenin kendine özgü iklimi vardır ve oradaki canlılar da o iklime ayak uydurur. İnsanlar dahil. Yani bugün insanoğlu kutuplarda da Yakutistan'da da yaşıyor eksi 40 derecede. Artık oraya adapte olmuş. Sen ben gitsek ölürüz. Ama oranın insanı, oranın canlıları, hayvanları oraya adapte olmuş. Sıcak iklimde yaşayan işte göllerdeki balıklar da o sıcak iklime ayak uydurmuş ve bir şekilde orada oluyor. Ama burada Söğüt dediğin yerde yani 10 yıllar boyunca 36-37 dereceleri maksimum görmüş bir coğrafyadan bahsedersek Söğüt gibi 45 dereceyi gördüğün zaman buranın insanı da canlısı da hayvanı da bayılıyor. Sudaki canlılar da öyle. Buradaki balık da 45 derecelere, 47 derecelere alışık bir balık değil. Haliyle yatıyor bir yerde, kalkmıyor günlerce, gezmiyor, dolaşmıyor. Balık yani sazan sıcağı sever düşüncesi yanlış bir düşünce. Sıcak havalarda, aşırı sıcaklarda balık geçer derinlere, serinlere bir yere yatar ve kımıldamaz yani. Günlerce kımıldamaz. Mehmet Baloğlu azala azala yaşadığımız şu dünyada bir şeyler güzel kalsın. Senin gülümseyen gözün gibi demiş. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Abi vallahi bu havalarda en güzel güneş panelleri iyi dolar. Bu havalarda en güzel evet. En azından güneş var, paneller doluyor. Sürekli çalışan bir buzdolabım var Allah'tan. Buzum var, soğuk biram var, soğuk meşrubatım var, yiyeceklerim soğuk bir şekilde muhafaza edebiliyorum. En güzel tarafı da zaten o herhalde. Başka da yok. Zeki Rasko bu sabah balıktaydık. Önümüzde 40-50 metrelerde sazanlar öyle oynuyor ki havada görünüyor sazanlar ama ağzına atıyoruz yemiyor. Her şeyi denedik yemiyor balıklar bu yıl. Balık zaten Leyla gibi olmuş işte onu diyorum. Balıklar da etkilenmez mi? Biz nasıl insanlar olarak bu kadar sıcaktan aşırı sıcaktan etkileniyorsak balıklar da etkiler. Ağzının ucuna da indirsen balık o an böyle zaten keşkül kıvamına gelmiş. Şu çakalların uğultusu da ya bu Eskişehir'de orman, Seyit Gazi'de ormanlar yandı ya. Bir tane orman görevlisi mi, akıt gönüllüsü mü ne video çekmiş. Belki izleyenleriniz vardır. Alev topu ya dağ böyle koca orman yanıyor. İçeriden bir çığlıklar geliyor hayvanların, o çakalların bağırıltısı, uğultusu. Ya içim koptu ya. İçim gitti yemin ediyorum. Şimdi çakallar bağırıyor ya duyuyorsunuz mu size geliyor mu sesleri bilmiyorum. Orman yanarken ormanın derinliklerinden böyle sesler geliyordu ya. İçim acayip burkulmuştu. Belki izlemişsinizdir. Keşanlı Samim evet ya Yasin'cim. Arkana falan bak bir sesler duydum. Çakallar ya geliyorlar böyle uğultuyorlar işte. Biri başladı mı zaten hepsi başlıyor. Trope peşindeyiz. Abi biz bu hobiyi tamam balık tutalım, stres atalım,
Kafamız dağılsın, iş ortamında şehirden kopalım diyoruz. Abi şu anki gelinen durumu biz insanların ne kadar payı var bilemiyorum. Tabii ki insanların payı var canım. Yani olmaz mı? Küresel ısınmanın sonucu da insan, temelinde yatan insan. Orman yangınların altında yatan da ne şekilde çıkarsa çıksın insan. Yani sonuçta hep insana bağlı. Sonuçta dünyayı insanlar bu hale getirdi. Ve bu küresel ısınma yıllarca devam edecek. Daha da artacak. Yani öngörülere göre bir 30 yıl sonra, 50 yıl sonra çok daha böyle çölleşmiş bir dünya olacak. Sera gazı etkisi duymuşsunuzdur yani. Boyuna sanayi, endüstriyel sanayileşme ile birlikte o gaz salınımları, karbondioksit bilmem ne gökyüzünün atmosferinde böyle şey gibi duruyor. Gaz bulutu olarak duruyor. Güneş ışınları geliyor ama çıkamıyor. Tekrar uzay boşluğuna dönemediği için sürekli dünya ısınıyor. Şöyle düşünün, çadırdasınız. Güneş doğmaya başladı. Sabahın 6'sında güneş görmeye başladığı anda çadır içi ısınmaya başlar. Güneş ışınları çadırın içine vurur, içine girer ama dışarıya çıkamaz. Dışarısı daha serindir ama çadırın içinde duramazsın, nefes dahi alamazsın. Sıcaklık artar. Bu sera gazı dediğimiz olay da aynı o şekilde. İşte bu sanayileşmekten dolayı fosil yakıtın tüketimi, işte petrolün, benzinin, mazotun, kömürün işte kullanımı, gaz salınımları falan dünyanın atmosferinde bir gaz bulutu oluşturuyor. Güneşten gelen ışınlar yeryüzüne ulaşıyor ama tekrar emilip uzay boşluğuna gitmediği için her sene, her geçen sene daha fazla küresel ısınma oluyor. Şimdi hiç görmediğimiz sıcaklıkları görüyoruz. Bugün Türkiye'de bugüne kadar ölçülmemiş sıcaklıklar ölçüldü bu sene. 50 dereceyle değil mi? Yani bu ilerleyen yıllarda 5-10 sene sonra 52'ye çıkacak. Atıyorum 100 yıl sonra 55'e çıkacak. Yani dünyada 1 santigrat derecenin artması bile dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi felaketlerin olacağı anlamına gelir. Mesela bundan 50 yıl sonra Afrika'da hiç suyun kalmayacağı, tamamen çölleşeceği öngörülüyor. Düşünsenize Afrika'da 1,8 milyar insan yaşıyor. Su olmazsa insan hayatta kalamaz. Bugün Ay'a bile, Mars'a bile bir roket gönderdiğinde Ay'da su var mı, Mars'ta su var mı diye bakılıyor. Yani düşünsenize Afrika'da 1,8 milyar insan yaşıyor ve suyun olmadığını düşünün. O 1,8 milyar insan ne yapacak? Tek amaçları hayatta kalmak olduğu için başka kıtalara göç edecek. Kutuplardaki bütün dengeler bozulacak. Orada bir sürü işte buzul erimesi, insanların yaşadığı yerler komple sular altında kalacak. Onlar da göç edecekler. Bildiniz yani yüzyıllar öncesindeki kavimler göçüne dönecek. İnsanlar artık yani hayatta kalmak için farklı kıtalara göç edecek. Dünya alt üst olacak ya. Ya öngörülere, senaryolara bakar mısınız? Dünyada işte 1 santigrat derecenin artması demek, dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli felaketlerin olması demek. Bir yerler çöle dönerken bir yerler sular altında kalacak. Bir yerde tsunamiler, bir yerde sel felaketleri, bir yerde aşırı sıcaklar, bir yerde aşırı soğuklar. Bütün dünyanın düzeni alt üst olacak. Bu sera gazlarından kaynaklı. Ve o sera gazı dediğimiz o dünyanın atmosferine yerleşen gazlar 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl boyunca bile gitmiyor. Bunu emen tek unsur var, ormanlar. Hep diyoruz ya dünyanın ciğeri ormanlar. İşte o karbondioksiti alıp fotosentezle oksijene çeviren tek şey, tek olgu, tek emen ya. O düzeni sağlayan ormanlar. Ormanlar da cayır cayır yanıyor. Yani ilerleyen yıllarda gelecek nasıl, ne yapacak? Biz çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız bilemiyorum ama bakıldığında ciddi artık kıyametlerin olacağı 100 yıl var. Önümüzdeki 100 yıl insanlığı çok böyle etkileyecek, ciddi felaketlerin olacağı bir 100 yıl olacak yani. Biz belki görürüz görmeyiz ama bir sonraki nesil çok şanssız. Yayını da yavaş yavaş kapatalım dostlar. Ben de sizden müsaadenizi isteyeyim. Salih Özgercik oturuyoruz abi işte nereye demiş. Gideyim ya artık. Yoruldum, ben de yoruldum. Sabahtan beri güneş yiyor şurada ya. Ben de keşkül kıvamına geldim baksana. Biraz oturayım. Oltalara falan bakayım, ondan sonra erken yatarım. Sabah da erkenden toplanır dönerim. Teşekkürler yayına katıldığınız için. Yeni canlı yayınlarda, yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar saat 12 oldu. Tam 12. Az önce güzel bir canlı yayın yaptık. Katılan herkese teşekkür ederim. Genelde böyle iklimlerin dengesizliği,
sıcakların artışı, aşırı sıcakların oluşu, göllerin, barajların inanılmaz su seviyelerinin düşüşü, çekilmesi, orman yangınları, benzer konulardan sürekli konuştuk. Geldiğimiz nokta hakikaten çok böyle iç açıcı değil açıkçası ve ilerleyen dönemlerde daha da kötü olacağının sinyallerini veriyor. Bu kamptan ben hiç keyif almadım. Ömrümde hayatımda görmediğim kızıldanlarla karşılaştım. Çöle dönmüş. O cennet dediğim, her zaman kamp yapmaktan huzur buldum, keyif aldım. Günlerce şurada tek başıma kaldım. Balık olsun olmasın inanılmaz keyif aldım kızıldanlardan. Şu anda hiç keyif almadım. İçim burkuldu çünkü hiç böyle görmeye alışık değiliz. Olta attığımız yerlerde şu an yürüyoruz. İnanılmaz bir su azalma durumu var ve daha Temmuz'un son haftasındayız. Bugün 27 Temmuz ve önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda artık bizi nasıl bir manzara bekliyor bunu gerçekten üzülerek ve merak ederek bekliyoruz. Sadece Kızıldanlar değil, ülke genelindeki birçok barajlarda aynı durum var, aynı manzara var. O yüzden gidişat iyi değil. Yani şu sezonu açarken, sezon yaklaşırken ne kadar böyle umutla, hevesle, heyecanla bekledik. Şafak sayar gibi gün saydık ya Nisan-Mayıs aylarında. 15 Haziran gelse de balığa gitsek, kampa gitsek, oltalarımızı sularla buluştursak. Böyle heyecanla bekliyorduk ama hiç böyle beklediğimiz gibi bir sezon olmadı. Dediğim gibi daha Temmuz'un son haftasındayız ve gelinen durum nokta bu. Benim Kızıldanlardan keyif almadan yaptığım tek kamp bu olabilir yani. Biraz daha otururum. Bir iki saat daha otururum. Saat 12 böyle 1,5-2'ye kadar otururum. Bundan sonra bir bira daha içerim belki. Bütün ışıkları kapatırım. Şöyle sessiz karanlıkta oltaların ışıklarını izlerim. Bugün artık bitirdim. Yani yarın sabah erkenden toplanıp döneceğim. Bu kampı da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi keyifsiz, huzursuz. İlk defa böyle bir kamp yaşadım. Umarım bir daha da yaşamayız diyelim. Yeni canlı yayınlarda, yeni videolarda görüşürüz. Az önceki canlı yayına katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de canlı yayınlara katılın, iştirak edin. Güzel sohbet oluyor. Bir yandan böyle arkada video izliyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz. Canlı yayınlarımız güzel oluyor. O yüzden canlı yayınları da kaçırmayın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Zil bildirimlerini açın. Ve takipte kalın. Yeni videolarda, yeni canlı yayınlarda umarım görüşürüz dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İyi geceler.